Yeni bir videodan herkese merhaba. Tanrı neden hep erkek? Hiç düşündünüz mü? Bu gerçekten baştan beri böyle miydi? Yoksa size anlatılan hikaye tam değil mi? Çünkü neredeyse herkes Tanrı'yı aynı şekilde hayal ediyor. Bir baba, bir otorite, bir hükmeden varlık. Ama tarih bize her zaman anlatılan hikayeyi doğrulamaz. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Hiç başka bir ihtimali düşündünüz mü? Tanrı'nın her zaman böyle olmadığını mesela. Ya da Tanrı hiçbir zaman yalnız olmadıysa. Ve daha da rahatsız edici olan şu. Ya bu gerçek size özellikle anlatılmadıysa? Çünkü tarihe baktığımızda şunu görüyoruz. Tek tanrılı dinler her zaman tek tanrılı başlamadı. Bazı durumlarda tek tanrı fikri eklenerek değil, çıkarılarak oluşturuldu. Yani bir zaman ya da bir zamanlar birden fazla ilahi varlık vardı. Ve zamanla bazıları unutuldu. Bazıları küçültüldü. Bazıları ise tamamen silindi. Ama içlerinden biri var ki onun kayboluşu diğerlerinden çok farklı. Çünkü bu figür sadece bir tanrı değildi. Belki de Tanrı'nın en yakınıydı. Belki de Tanrı'nın eşi. Evet, bugün Tanrı dediğimiz Yahve belki de hiçbir zaman yalnız değildi. Ve yanında Aşerah adında bir figür vardı. Ama sonra bir şey oldu. Bu figür önce indirgendi, sonra küçültüldü ve sonunda neredeyse tamamen silindi. Eğer bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Çünkü burada anlatılan şeyler sadece bilgi değil, aynı zamanda unutulmuş hikayeler. Şimdi asıl soruya geri gelelim. Bu gerçekten oldu mu? Yoksa bu sadece bir yorum mu? Ve eğer olduysa neden artık yok? Şimdiye kadar bize öğretilen Tanrı fikrini düşünün. Tek, mutlak, değişmez ve çoğu zaman erkek. Bu algı o kadar güçlü ki çoğumuz bunun başka türlü olabileceğini bile düşünmeyiz. Ama tarih bu kadar basit değil ve bu kadar basit çalışmaz. Çünkü dinler bir anda ortaya çıkmaz. Onlar yavaş yavaş şekillenir. İnanç sistemleri toplumlarla birlikte değişir. Güçle birlikte değişir, zamanla birlikte değişir. Nitekim din tarihçisi Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi adlı eserinde şunu vurgular. Tanrı anlayışı insanlık boyunca hiçbir zaman sabit kalmamıştır. Aksine her dönem Tanrı'yı yeniden tanımlamıştır. Ama burada daha derin bir mesele var. Çünkü bu değişim sadece yeni fikirlerin eklenmesiyle gerçekleşmedi. Bazı araştırmalara göre özellikle eski İsrail inanç sistemi incelendiğinde çok daha farklı bir mekanizma ortaya çıkıyor. Örneğin Mark S. Smith ya da Mark Smith'in Kutsal Kitap Monoteizminin Kökenleri adlı çalışması var. Orada şöyle söylüyor. İsrail dininin başlangıçta çok katmanlı, çok tanrılı bir yapıdan geldiğini çok net ve açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yani başlangıçta tek bir tanrı yoktu. Bir yapı vardı. Bir sistem vardı. Ve zamanla bu sistem değişti. Ama bu değişim sadece eklenerek olmadı. Bazı şeyler çıkarıldı. Tanrılar yavaş yavaş indirildi. Bazıları birleştirildi. Bazıları tamamen unutturuldu. Bu sürece bazı akademisyenler çıkarma yoluyla tek tanrıcılık diyorlar. Yani çokluktan teke giden bir süreç. Nitekim birçok dinler tarihçisinin ifade ettiği üzere monoteizm her zaman tekten var olmamıştır. Tek tanrı fikrinden doğmamıştır. Bazen çok sayıda ilahi varlığın yavaş yavaş ortadan kaldırılmasıyla oluşur. Ve işte tam burada en kritik soru ortaya çıkıyor. Bu süreçte gerçekten neler kayboldu? Çünkü bazı tanrılar sadece unutulmadı. Onlar bilinçli olarak sistemin dışına itildi. Ve içlerinden bir tanesi
diğerlerinden çok daha dikkat çekiyor. Çünkü bu figür sadece bir tanrı değil. Belki de Tanrı'nın en yakın olanıydı. Ve belki de en baştan beri orada olan bir figürdü. Ama artık yok. Şimdi o kaybolan parçayı anlamak için en başa gitmemiz gerekiyor. Şimdi en başa geri dönüyoruz. Bugün Tanrı'yı nasıl düşündüğümüzü bir kenara bırakın ve antik dünyayı kendi şartları içinde düşünmeye çalışın. Çünkü o dünyada Tanrı tek değildi. İlahi olan bir varlık değildi. Bir yapıydı. Bir düzen, bir sistem ve bu sistemin içinde ilişkiler vardı. Hiyerarşi vardı, roller vardı. Antik yakın doğuda tanrılar birbirinden bağımsız değillerdi. Onlar birbirleriyle bağlantılıydı. Bir baş tanrı vardı, onun altında başka tanrılar. Ve bu yapı bir krallık gibi çalışıyordu. Bu sistemin merkezinde El vardı. El en yüce tanrıydı. Bir baba figürü, yaşlı ve bilge bir figür. Ve elbette yalnız değildi. Onun yanında Aşerah vardı. Aşerah sadece bir figür olarak görülmemeli burada. O ilahi sistemin ayrılmaz bir parçasıydı. Bazı metinlerde tanrıların annesi olarak geçiyor. Bazılarında kutsal bir eş olarak. Bazılarında ise ilahi düzenin tanrıçası olarak ya da taşıyıcısı olarak. Özellikle Ugarit metinleri incelendiğinde Aşerah'ın sadece bir tanrıça olmadığı, ilahi sistemin merkezinde yer aldığı çok net bir şekilde görülüyor. Bu metinler onun ilahi anne rolünü ve tanrılar arasındaki konumunu ve statüsünü net şekilde ortaya çıkartıyor. Yani mesele şu, Tanrı tek bir varlık değildi. Tanrı bir ilişkiler ağıydı. Bir düzen, bir yapı, bir sistem. Ve bu sistemin içinde erkek olan da vardı, dişil olan da vardı. Bu yüzden antik dünyada ilahi olanı anlamak için onu tek bir figüre indirgemek mümkün değildi. Çünkü onlar için Tanrı bir kişi olarak görülmüyordu ya da bir kişi tek bir figür olarak ele alınmıyordu. Tanrı bir aileydi. Ama her aile gibi bu yapı da değişti zamanla. Bazı figürler önem kazandı, bazıları geri plana itildi ve sonunda bir şey oldu. Bu ailenin bir üyesi ortadan kayboldu. Şimdi bu kayboluşun nasıl başladığını anlamamız gerekiyor. Şimdi bu yapının içinden yeni bir figür yükselmeye başlıyor. Bugün Yahudilerin tanrı figürü yani Yahve. Ama onu bugünkü haliyle düşünmeyin. Çünkü başlangıçta bildiğimiz bir durum söz konusu değildi. Erken dönem verilerine baktığımızda Yahve'nin izole bir tanrı olmadığını görüyoruz. Ama bunun aksine o da bu büyük ilahi aile sisteminin içindeydi. O ilahi aile sisteminde bir parça, bir aktör, bir figürdü. Özellikle modern akademik çalışmalar bu noktada oldukça net. Örneğin Mark Smith'in yazmış olduğu 2 adet eser. Kutsal Kitap Monoteizmin Kökenleri ve Tanrı'nın Erken Tarihi adlı çalışmalarda şunu vurguluyor. Yahve'in Kenan Panteonu'ndan tamamen ayrı bir varlık olmadığını söylüyor. Yani mesele iki farklı dinin çatışması değil burada. Tek bir geleneğin zamanla dönüşmesi, evrim geçirmesi. Smith'in ortaya koyduğu tabloya baktığımızda şunu görüyoruz. İsrail dini Kenan diniyle iç içe gelişmiştir. Bu şu anlama geliyor. Yahve boşlukta ortaya çıkmadı. Hiç yoktan doğmadı. Var olan bir sistemin içinde yükseldi. Ve bu süreçte diğer ilahi figürlerle etkileşim halindeydi. Özellikle el ile. Bazı dönemlerde Yahve ile elin özellikleri birleşti. Yani genç, savaşçı bir tanrı zamanla yaşlı, bilge bir baş tanrıya dönüştü. Aynı şekilde Baal gibi diğer tanrıların özelliklerinin de Yahve'nin içinde eridiğini görüyoruz. Bu yüzden bugün gördüğümüz Yahve figürü tek bir kaynaktan gelmiyor. O bir birleşmenin sonucu. Bir sentez, bir evrim.
Ve bu evrim sürecinde çok önemli bir şey oldu. Yahve yavaş yavaş merkezileşmeye başladı. Diğer tanrılar geri plana itildi. Bazıları önemsiz hale geldi. Bazıları ise tamamen sistem dışına çıkarıldı. Ama bu sürecin en kritik noktası şu. Başlangıçta yalnız değildi. Ama zamanla yalnız kalmaya başladı. Bu yalnızlık bir anda gerçekleşmedi elbette. Yavaş yavaş, adım adım, nesiller boyunca devam etti. Bir tanrı diğerlerinin yerini almaya başladı. Ama bu sadece bir yükseliş değil. Bir yükseliş hikayesi değil ama aynı zamanda bir silinme hikayesi. Çünkü bir figür vardı ki Yahve yükselirken o figür tamamen artık resim dışında kalıyordu, kayboluyordu. Ve bu kayboluş tesadüf gibi görünmüyordu. Şimdi bu sürecin en somut kanıtlarına birlikte bakacağız. Şimdi tüm bu anlattıklarımızın ötesine geçiyoruz hazırsanız. Çünkü burada artık yorumdan değil kanıttan bahsediyoruz. Arkeoloji, yazıtlar, somut veriler. 20. yüzyılda Orta Doğu'da yapılan kazılarda iki yer özellikle dikkat çekiyor. Bunlardan ilki Kuntillet Arjut ve Hirbet el-Kom. Bu iki noktada bulunan yazıtlar bugün hala tartışma konusu. Ama bir şey var ki o göz ardı edilemiyor. Bu yazıtlarda çok sıra dışı bir ifade geçiyor. Şimdi burayı dikkatli dinle. Yahve ve onun Aşerahı. Bu ifade ilk bakışta basit görünebilir ama o kadar da basit değil. Çünkü bu ifade alıştığımız tanrı anlayışıyla doğrudan çelişiyor. Bu noktada arkeolog William Dewar, Tanrı'nın bir eşi var mıydı adlı çalışmasında şunu açıkça söylüyor. Bu tür yazıtlar en azından bazı İsraillilerin Yahve'yi yalnız bir tanrı olarak görmediğini düşündürür. Yani bu sadece teorik bir tartışma değil. Bu doğrudan halk inancına dair bir izdir. Aynı yazıtları inceleyen araştırmacıların önemli bir kısmı şuna dikkat çekiyor. Bu ifadede geçen onun Aşerahı ifadesi sıradan bir nesne gibi okunamayacak kadar güçlü bir bağ içeriyor. Çünkü burada sahiplik var. Onun bu küçük kelime çok büyük bir soruyu beraberinde getiriyor. Eğer bu sadece bir ağaç olsaydı ya da bir direk olsaydı o anlama geliyor çünkü. Neden böyle bir ifade kullanılsın? Bu yüzden bazı akademisyenler bu ifadenin bir ilişkiye işaret ettiğini düşünüyorlar. Ama herkes aynı fikirde değil elbette. Bazıları bunun sadece bir kült objesi olduğunu savunuyor. Bazıları ise çok daha ileri gidiyor ve şunu söylüyorlar. Bu ifade Yahve'nin yalnız olmadığını gösteriyor olabilir diyorlar. Bu noktada yine Mark Smith'e dönüyoruz. Mark Smith'in Tanrı'nın Erken Tarihi adlı eserinde İsrail dininin erken dönemlerinde çok daha karmaşık bir ilahi yapı bulunduğunu özellikle vurguluyor bu kitapta. Yani bu yazılar tek başına kesin bir sonuç vermez. Ama büyük resmin önemli bir parçasıdır bu. Ve bu parça görmezden gelinemeyecek kadar da güçlüdür. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Bu sadece bir sembol müydü yoksa gerçekten bir tanrıça mıydı? Ve eğer öyleyse neden bugün ondan neredeyse hiç söz edilmiyor? Neredeyse unutturuldu, yok edildi. Çünkü bundan sonraki bölümde en kritik noktaya geliyoruz. Aşerah gerçekten neydi? Bir eş mi, bir sembol mü yoksa ikisi birden mi? En kritik noktadayız şu anda. Çünkü burada net bir cevap yok. Az önce gördüğümüz yazıt tek başına bir şey söylemiyor aslında. Bir şey de kanıtlamıyor. Ama çok güçlü bir ihtimali bizler için açık ediyor. Peki bu Aşerah neydi? Bir tanrıça mı? Yahve'nin eşi mi? Yoksa sadece bir sembol mü? Belki de bir ağaç ya da bir direk, bir kült objesi. İşte tam bu noktada tartışma başlıyor. Ve ilginç olan şu, akademisyenler bile bu konuda hemfikir değil.
Yine arkeolog William Dover, Tanrı'nın bir eşi var mıydı adlı çalışmasında Aşerah'ın gerçekten bir tanrıça olarak halk inancında varlığını sürdürdüğünü savunuyor. Yani ona göre bu sadece bir sembol değil, gerçek bir ilahi figür. Ama diğer tarafta farklı bir yaklaşım var. Mark Smith, Tanrı'nın erken tarihi ve kutsal kitap monoteizminin kökenleri çalışmasında bu meselenin çok daha karmaşık olduğunu söylüyor. Ona göre Aşera her zaman bir tanrıçayı ifade etmiyor. Bazen bir nesneyi ifade ediyor, bazen bir sembolü, bazen de bir kült pratiğini temsil ediyor. Yani aynı kelime farklı anlamlar taşıyabilir. Bu da şu anlama geliyor. Elimizde kesin bir cevap yok. Ama tam da bu yüzden bu konu bu kadar güçlü. Çünkü belirsizlik zayıflık değildir. Aksine gerçeğe en yakın olduğumuz noktadır. Şimdi kendimize şu soruyu soralım. Eğer Aşera sadece bir sembolse neden bu kadar tartışılıyor? Eğer gerçekten bir tanrıçaysa neden bu kadar silik? Neden bu kadar sistemin dışına itilmiş? Ve eğer ikisi birdense o zaman biz neyi kaçırıyoruz? Bu noktada bazı araştırmacılar daha ileri gidip daha güçlü bir soru soruyorlar. Acaba biz bu figürü baştan beri yanlış mı anlıyoruz? Belki de mesele eş miydi, değil miydi sorusu değil. Belki de mesele şu. Bir şeyin nasıl yavaş yavaş anlamını kaybettiği. Nasıl bir figürün önce küçültüldüğü, sonra dönüştürüldüğü ve sonunda tanınmaz hale getirildiği. Ve belki de en önemli nokta şu. Bu sürecin fark edilmemesi. Çünkü bir şey yavaş yavaş değişirse insanlar bunu fark etmez. Ve bir noktadan sonra yeni hali hep böyleymiş gibi görünür. İşte bu yüzden bu konu sadece tarih değil, aynı zamanda algı meselesi. Şimdi bu belirsizliğin arkasındaki sürece bakmamız yerinde olacak. Çünkü belki de Aşera kaybolmadı. Belki de değiştirildi. Şimdi çok kritik noktalardan bir tanesine geliyoruz. Çünkü belki de başından beri yanlış bir soruyu soruyoruz. Aşerah yok edildi mi? Yoksa başka bir şeye mi dönüştürüldü? Elimizdeki metinlere baktığımızda özellikle İbrani kutsal metinleri içinde çok ilginç bir şey görürüz. Aşerah kelimesi orada geçiyor. Ama bir tanrıça olarak değil. Bir ağaç olarak, bir direk olarak, bir nesne olarak. Bazen kesilir, bazen yakılır, bazen yok edilmesi emredilir. Ama dikkat edin. Burada ortadan kaldırılan şey bir tanrıça değil gibi anlatılır. Bir obje, bir sembol. Bu noktada yine Mark Smith Tanrı'nın Erken Tarihi adlı eserinde şu önemli noktaya dikkat çekiyor. Erken dönem İsrail dininde ilahi figürlerin bazıları zamanla kişisel varlık olmaktan çıkıp sembolik ve kültik formlara indirgenmiştir. Yani bir tanrıça bir nesneye dönüşebilir. Bu sadece bir yok oluş değildir. Bu anlamın değiştirilmesidir. İsim kalıyor ama içi boşaltılıyor. Figür kalıyor ama kimliği kayboluyor. Ve bir süre sonra kimse onun ne olduğunu hatırlamıyor. Bu yüzden bazı araştırmacılar Aşerah'ın tamamen yok edilmediğini, bilinçli olarak dönüştürüldüğünü söylüyor. Yine arkeolog William Dover, Tanrı'nın bir eşi var mıydı adlı çalışmasında İsrail toplumunda halk inancının uzun süre bu tür figürleri koruduğunu belirtiyor. Yani resmi metinler bir şeyi reddederken halk inancı onu yaşatmaya devam ediyor. Ama zamanla resmi anlatı tabii ki kazanan taraf oluyor. Ve o figür yavaş yavaş değişiyor, yok oluyor. Bir tanrıça bir sembole dönüşüyor. Bir sembol bir objeye dönüşüyor. Ve bir obje önemsiz bir detaya. İşte tam bu noktada en önemli cümle ortaya çıkıyor. Silinmedi. Yeniden tanımlandı. Ve bu yeniden tanımlama en tehlikeli olandır. Çünkü bir şey yok edildiğinde onun kaybolduğunu fark ediyoruz. Ama bir şey değiştiğinde onu hala aynı şey sanıyoruz. İşte bu yüzden Aşerah meselesi sadece bir tanrı meselesi değil. Bu anlamın nasıl değiştirildiğinin bir örneği ve belki de daha büyük bir şeyin parçası.
Çünkü bu dönüşümün arkasında sadece inanç yok. Başka bir şey daha var. O da güç, kontrol ve yeniden yazılan bir gerçeklik. Şimdi aslında en zor soruya geldik. Neden? Neden böyle bir şey oldu? Eğer gerçekten bir dönüşüm yaşandıysa neden ilahi yapı değişti? Ve en önemlisi neden bazı şeyler ortadan kayboldu? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Ama elimizde 3 güçlü katman var. Birincisi sosyal dönüşüm. Toplumlar değiştikçe aile yapıları da değişir. Antik dünyada, ilahi yapıda da insan toplumun bir yansımasıydı. Eğer toplumda erkek merkezli bir yapı güçleniyorsa ilahi yapı da buna uyum sağlıyor. Yani mesele sadece Tanrı değil, toplumun kendisi. İkinci katman ise politik güç. Birden fazla tanrının olduğu bir sistem birden fazla otorite demektir. Ama merkezi bir krallık tek bir otorite ister. Tek bir güç ister. Tek bir merkez gerektirir. Bu yüzden din de sadeleşir. Tek bir tanrı, tek bir otoriteyi temsil eder. Bu noktada din sadece bir inanç sistemi olmaktan çıkar. Bir yönetim aracına dönüşür. Üçüncü katman ise teolojik sadeleşme. Başlangıçta karmaşık bir yapı vardı. Birden fazla ilahi figür, birden fazla rol, birden fazla ilişki. Ama zamanla bu yapı sadeleşti. Ve bu sadeleşme rastgele değildi. Yine Mark Smith'in yazmış olduğu kitaplara baktığımızda özellikle Kutsal Kitap Monoteizminin Kökenleri adlı çalışmada bu süreci açık bir şekilde tanımlandığını görüyoruz. İlahi aile modeli tek tanrı modeline dönüştü. Yani bir zamanlar birden fazla figürden oluşan yapı yavaş yavaş teke indirgendi. Tek bir merkeze indirildi. Bu sadece inanç değişimi değildi. Bu yeniden yapılanmaydı. Bir düzen değişimiydi. Ve bu değişimde bazı şeyler korunurken bazı şeyler geride bırakıldı. Vedalaşıldı o şeylerle. Ve bazı şeyler bilinçli olarak dışarıda bırakıldı. İşte bu yüzden Aşerah meselesi sadece bir tanrıça meselesi değil. Bu bir sistemin nasıl yeniden kurulduğunun göstergesi. Ve belki de en önemli nokta şu. Bu süreç yavaş gerçekleşti. O kadar yavaş gerçekleşti ki insanlar bunu fark etmedi bile. Ve bir noktadan sonra yeni yapı hep böyleymiş gibi görünmeye başladı. Ama belki de öyle değildi. Şimdi en son soruya geliyoruz. Bu bize ne anlatıyor? Bu soruyu cevaplamadan önce başa dönelim. Bu video boyunca bir sorunun peşinden gittik. Aşerah gerçekten neydi? Bir tanrıça mıydı, bir sembol müydü, yoksa ikisi birden miydi? Ama belki de bu soruların hiçbiri asıl meseleyi yansıtmıyor. Çünkü gördüğümüz şey sadece bir figürün kayboluşu değil. Daha büyük bir şey. Bir yapının değişmesi, bir sistemin yeniden kurulması, bir anlamın yavaş yavaş kademe kademe dönüşmesi. Ve bu dönüşümde bazı şeyler kaldı, bazıları değişti. Bazıları ise artık görünmez. Şimdi düşünün, eğer bir şey tamamen yok edilirse onun kaybolduğunu fark edersiniz. Ama eğer bir şey yavaş yavaş değiştirilirse onu hala aynı şey sanırsınız. İşte belki de en kritik nokta bu. Belki de mesele Tanrı'nın eşi değil. Belki de mesele şu: Tanrı'nın neden artık tek bir yüzde anlatıldığı ve o yüzün neden sadece bir kısmının kaldığı. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu bir evrim miydi yoksa bir yeniden yazım mı? Cevap belki de hala yazılmaya devam ediyor. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.